Merhabalar, ben Damla Aktuman. Gorgeous örgü kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere uzun zamandır bana çok sık sorduğunuz bir soru olan tığlarımla ilgili bilgileri bırakmak istiyorum. Kullandığım aslında deneyimlediğim diyeyim birçok marka var ama sürekli kullandığım tek bir marka var. Sizler de çoğunlukla onu elimde görüp çok da dış görüntüsünden tanıyamayıp ne kullandığımı soruyorsunuz. Şimdi birazdan hangi tığlarla örmeye başladım, hangileriyle devam ediyorum, hangilerini size öneririm gibi fikirleri buraya bırakıyor olacağım. Daha yakın çekimli. Ancak sizlerden hala abone değilseniz abone olmanızı rica edeceğim. Çünkü videolarımın çoğu abone olmayan sevgili dostlar tarafından izleniyor. Hemen bu videonun altında bir abone ol tuşunu göreceksiniz. Ona tıkladığınızda ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımdan da haberdar olabilirsiniz eğer zili de açarsanız. Yorum ve beğenileriniz her zaman dediğim gibi benim için çok önemli. Videoyu hype'ladığınızda birçok videonun önüne çıkartabilir. Katıl'dan destek olarak da motivasyonumu yükseltebilirsiniz. Bütün destekçilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Öyleyse tığları daha yakından tanımaya geçebiliriz. Tığ setlerimi önüme aldım. Şimdi size ufak ufak hepsinden bahsetmeye başlayacağım. Üstte gördüğünüz 4 tane setim Knit Pro'ya ait tığ setleri. Bir adet burada Lantern Moon'un tığ seti var. Clover'ın ve Tulip setlerim mevcut. Burada grilerimden de çok var ama artık onları hemen hemen hiç kullanmadığım için sadece elimde aldım getirdim. Durduğu yerde de yapış yapış olan ve bilmiyorum bende mi oluyor bir tek. Bunları da konuşacağız zaten detaylıca. Öyleyse bahsetmeye başlıyorum. Her örgücü gibi diyeyim aslında ya da şöyle diyeyim birçok örgücü hanımefendi gibi belki de hepimiz böyle girdiğimiz tuhafiyeden ilk örgümüzü uzun zaman sonra elimize aldığımızda örmeye devam ettiğimiz eskiden kalma evde bulunan tığlarımızdır. Ya da işte bu tuhafiyelerde gördüğümüz tığlardan alıp kullanmaya başladıklarımızdır. Ama biraz daha örgüyü ilerlettiğimizde çok daha keyif alarak örmek istediğimizde tığımızı da değiştirip daha iyi bir elimize uygun bir tığ seçme yolunu ararız. Bunun için de hemen hemen birçok hanımefendinin ilk karşısına çıkan tuliplerdir. Ben bu uzun zaman bir ara verip örmeye yeniden başladığımda yani bundan bir 10 yıl evvel ilk karşıma çıkan Tulip'in Mind serisiydi. Şöyle göstereyim size. Tulip Mind serisi gri saplı olanlar. Bununla başladım. Zira bununla başladığımda zaten pembe ya da kırmızısı henüz piyasada yoktu. Tabii ki çok güzel bir tığdır. Onu da söylemek isterim ama benim yaşadığım en büyük problem bu gri tığlarda zaman içinde durduğu yerde kendince bir terleme yapıyor ve yapış yapış bir his yaratıyor. Bu benim tığlarımda mı, benim ev ortamımda mı bilmiyorum ama birçok arkadaşımdan da duydum. Eminim bu problemi sizlerin içinde de yaşayan vardır. Hatta yaşayan varsa bu videonun altına belirtebilir. Kendi öngörüsü nedir? Biz bu tığlarda bu problemi neden yaşıyoruz? Bir tahmini var mıdır? Merak ediyorum. Zira zaman içinde bu grilerin aynı problemini kırmızılarda da bakın şu anda mesela setin içinde dururken parlamasından bile anlayabilirsiniz. Bakın bazıları yine ufaktan kırmızılarda şuradan bir terleme yapmaya başlamış ki uzun süredir bu kırmızı seti kullanmıyorum. Sarıp çantasına bir teneke kutum var. Onun içinde saklıyordum. Durduğu yerde bakın görüyor musunuz? Şimdi ben de sizlere göstermek için açtım. Şöyle bir terleme yapmış. İnanın hissi de hiç hoş değil. Neden oluyor bilmiyorum. Ama bu problemi bu kırmızılarda çıkmadan evvel pembeler vardı. Mesela pembelerde de yaşıyorum. Demek ki bu ne demek oluyor? Tulip serilerinde, tulip setlerde bakın çantasının içinde, deri çantasının içinde bilmiyorum oradan fark edebiliyor musunuz ama elime aldığımda
yapış yapış bir his, hiç hoş olmayan bir his var. Hiç de bunu sevmediğimden ötürü, sürekli kullandığınız, elinizde varsa tığ, onda bunu yaşamıyorsunuz. Beklettiğinizde, tığ kullanmadığınızda bu problemi yaşıyorsunuz. Bu grilerin çantalı seti yok. Tuliplerde çantalı set isterseniz Tulip Etimo Rose dediğinizde bu pembe çantalı set, ki bunun bir de 3 tığlık bir seti var. Bir de Tulip Etimo Red dediğinizde, Rose dediğinizde bu, Red dediğinizde bu settir. Bu setin içinde 10 tane miydi ya? Kaç taneydi bunun? 2, 4, 6, 8, 10 tane tığ bunda. 10 tane tığ bunda. Bunda 8 de olabilir. Tam hatırlamıyorum. Ben zaman içinde içine tığ ekleyip çoğalttım. Bu kırmızı ve gri ve kırmızılarda ara numaralarda mevcut. Yani ara numara derken bakın göstereyim. 3.75 gibi. 2.75, 3.25. Bu ara numaraları almak isterseniz gri ve kırmızı da mevcut ama pembelerde ara numara mevcut değil. Pembeler sadece bildiğiniz 2, 2,5, 3, bir de 2.20'si vardır. 4, 4,5 gibi ilerleyen numaralarla devam etmekte. Yani benim için çok önceden çok fazla kullandığım bu Tulip serisi artık kullandığım bir seri değil. Önerir miyim? Evet, öneririm. Bunlarla çok ördüm. Çok da rahat bir tığdır. Bu tığdaki ve bu tığdaki farkı birazdan size anlatacağım ki en son zamanlarda elimde gördüğünüz set Clover Amore'dur. Amor, bakın Clover'ın tığları vardır ama özellikle Amor setinden bahsediyorum. Buna geçmeden evvel bu en son anlatacağım tığlardır çünkü. Diğerlerinden bahsetmek istiyorum. Bunların birçoğunu kendim aldığım gibi birçoğu da bana firmaların hediyesi olarak geldi. Beni bir koleksiyoner olarak da düşünebilirsiniz. Niye Damla bu kadar çok tığım var diyorsanız, ben bunları biriktirmeyi, bir kenarda tutmayı da çok seviyorum. Tabii ki her ören kadının bu kadar seti olmak durumunda değil. İşine yarayan birkaç tane tığ alıp numarayı, set almak bile zorunda değil kimse. Eline uygun numarayı alabilir ki bu kırmızı setinde, pembe setinde, zaten griler tekli satın alabileceğiniz paketleri mevcuttur. Bunu da belirteyim. Üstte görmüş olduğunuz şu 4 set Knit Pro'nun tığ setleri. Şimdi bu Knit Pro'nun değiştirmeli tığ setidir. Bu ikisi çok hoş bir pakette, çantasında geliyor. Şurada aynı mezuradan, bunda da var bakın şu, ben onu kullandığım için mezurasını aldım. Bu ince tığ setidir. Bu kalın olandır. Chunky olan Knit Pro'nun Chunky'si ve Knit Pro'nun Oasis serileri. Oasis'i ince serisi, Chunky serisi. Yani Chunky demek daha iri tığların, kalın tığların olduğu settir. Şurada hemen göstereyim. En incesi, ki oldukça ince bir tığdır. Bakın şöyle hemen size göstermek istiyorum. Kaç milimden başlıyordu? Şunun ışıktan da parlıyor. Sadece 5 milime kadar olduğunu biliyorum. 2 milimden de başlıyor olmalı. 2 milimden başlayıp 5 milime kadar tığları mevcut. Kaç tane tığ ucu var? 2, 4, 6, 7 tane tığ ucu var. Hemen şuradaki sapını çıkartıyorsunuz. Kullanmak istediğiniz ucu buradan çıkartıp şöyle güzelce sıkıştırıyoruz. Bakın, ve iyicene sağlamlaştırmak için de şöyle içinde bir pedi var. Bununla da şöyle sıkıştırıp örerken açılmamasını sağlıyoruz. İçinde ilmek ayraçları ve her ikisinde de makası da mevcut. Sonra işimiz bittiğinde, bakın o kadar güzel sıkıştırmışım ki zor açıyorum. Çıkartıp yerine takıyoruz. Bu tığ almak isteyenler olursa tabii ki neden olmasın, alabilirler. Ama benim çok elimin alışık olmadığı bir tutuşu var. Ben çok kullanamadım. Onu da belirtmek isterim. Ancak Chunky serisi söz konusu olunca, kalın tavşan, mohair karışık ipler kullanıyorsanız, bu kullandığımız koton iplerin plaslarını kullanıyorsanız şayet, ben artık buna geçiş yaptım. Çünkü kalın ipleri kavrayışı çok hoşuma gidiyor. Zaten bakın şu burnundan da neden zorlandığımı anlayabilirsiniz. Çok daha uzun ve kavrayıcı bir burnu var. Kalın iplerde bu işimizi kolaylaştırıyor. Bu aynı sistem ince tığlarda da olduğu için benim elim alışık değil ona. Şu mesela kaç milimmiş? 7 milimmiş. Bu 6 milim. Aslında şurada farkı bile gösterebilirim. Hatta 6 milimini alayım. Şu Clover'la
Bu 6,5, altısını alalım. Çıkartayım hemen yerinden. Şöyle bakın. Aradaki farkı şöyle size çok net gösterebileceğimi umut ediyorum. Şöyle altına siyah bir fon yapayım. Ne demek istediğimi anlayabilirsiniz. Çok daha ucu farklı. Elim buna daha alışık. Bunu da belirtmek isterim. Ama kalın iplerde bu benim kolayıma geldi. Bir de tabii ki daha bunlara uygun bir Knit Pro'nun tığ seti var. O da Zinc serisi. Eminim birçoğunuz bunu da kullanmışsınızdır. Bunun da sapları eski tığlar gibi, dantel örerken sapları da böyle metal olurdu ya. Sanırım eli o tığlara alışık olan hanımlar için hazırlanmış. Yine benim çok rahat kullanamadığım bir tığ seti. Onu da belirtmek isterim. Her zaman diyorum. Sadece kullanabildiğim ürünleri öneriyorum. Hediye dahi olsa çok da kullanamadığım bir ürünü size aldırıp kullandırmak istemem. Şu serinin çantasına aşık olup almıştım ama çok güzel değil mi? Gerçekten de Knit Pro bu çanta içinde oldukça başarılı. Hatta bu Mellow serisidir. Anneler Günü için çıkarttığı bir setti. Şu şekilde kutusunda da geliyor. Yani kutusu da bakın oldukça şık bir kutu. Kutusuyla birlikte içinden bu çanta çıkarak geliyor. Hemen tığları size göstereyim. Aslında bu Oasis serisinin çok benzeri, hemen hemen aynısı. Tek farkı bunun ucu değiştirilebilir değil. Daha alışık olduğumuz klasik tığlardan bir bütün halinden ucu çıkmıyor. Bunu da göstermiş olayım sizlere. Damla kullanabildim mi derseniz çok da kullanamadım. Hani diyorum ya, ben bir koleksiyoner olarak o tığın bende olmasından mutluyum. Burada bir de Lantern Moon'un tığ seti var ki bu tığ seti de abonoz ağacından yapılmış bir tığ seti. Bunun da yine bakın sunumu ve çantasının şıklığına, üstündeki çantası el işidir. Bunu da belirtmek isterim. Çok şık bir çanta içinde yine sunulmuş. Şöyle göstereyim. Abonoz ağacından yapılmış. Yine kalın tığların bulunduğu bir set. 4 milimden 8 milime kadar içinde tığlar mevcut. Bu tığların en büyük artısı uzun uçak seyahati yapan kişilerin yanında bu tığları götürebilmesi. Ahşap oldukları için metal gibi ötme yapmıyor ve çok rahatlıkla uçağa bu tığ setini sokabiliyorsunuz ve tığ setinizle rahatlıkla örebiliyorsunuz. Bu tığ setinde de durum bu ama sunumunun güzelliğine bakar mısınız? Çeyiz gibi değil mi? Benim bu sunumlara da bir hayranlığım olduğu için ben bulunmasını seviyorum. Aklımda kalan hep mavi tığ seti vardır. Henüz bütçemi onun için harcamayı çok da düşünemedim. Öyle söyleyeyim. Oldukça pahalı bir tığ seti. Bir de günün sonunda bu tığlardan artık vazgeçtiğim Tulip serisini çok da kullanmadığım için çok da gönlüm eskisi kadar yok. Bir ara mavi tığ almaya açıkçası kafayı takmıştım. Şimdi diyorum ki hani bir o heyecanla almamışım. Evet, en önemli kısım. Şimdi her zaman son zamanlarda elimde gördüğünüz Clover, Alman markası olan Clover'ın tığ seti, Amor tığ seti. İçinden 9 tane tığ çıkıyor. Bu tığlar 2 milimden 6 milime kadar devam ediyor. Bu 10 tane olan Red serisinden eksik olan tığ 2.20'si yok. 2'den 6'ya kadar tüm tığları var. Ara numaraları, yani bu küsuratlı numaralarda mevcut. O da 2.75'ten 3.75'e kadar olan numara. Bunu bana geçen sene kızım getirdiği için bu tığ setlerini, geçen sene değil evvelki sene, bayağı oldu. 2 sene oldu. 3.25 ile 2.75'ini almıştı. Ancak 3.75'ini almayı unutmuşuz. Onun için de hala 3.75 kullandığımda kırmızının 3.75 ile devam ediyorum. Bu ilk seyahatinde buraya geldiğinde getirecek inşallah yine. Çünkü elim aşırı alıştı. Şununla iş yapmak zorunda kaldığımda inanın o kadar zorlanıyorum ki hani bunu bir şımarıklık gibi lütfen addetmeyin. El alışkanlığı diyelim. Hani ustanın kullandığı
kullandığı araç, malzeme çok önemlidir ya. Burada da benim için bu tığ, yani ben Amor serisinden başka tığla neredeyse öremez oldum. Neden diyecek olursanız, ben kendimce şuna şöyle düşündüm. Biz tığla örgü ören hanımlar ikiye ayrılıyoruz. Nasıl ikiye ayrılıyoruz? Kimimiz bu parmağımızı, kimimiz ise bu parmağımızı daha sık kullanıyoruz ve bu parmağını kullanan hanımlar bunu bir kere bir yerine dayıyor. Bakın, burada bir çıkıntı var. Görüyor musunuz? Bu parmağımızı dayadığımız yerde bu çıkıntı beni rahatsız ediyor. Çünkü bu parmağım hiç oynamıyor bende. Ben örgü örerken bu parmağımı, şu en çok kullandığım tığ alayım, 3 milimi alayım. Şuraya yerleştiriyorum. Bakın, bu tığda ise asla öyle bir çıkıntı yok. Yan yana getirdiğimde daha net göreceksiniz. Ben bu parmağımı buraya böyle dayayıp sadece bunu hareket ettirerek örgümü örüyorum. Videolarımda da dikkat ederseniz en sık kullandığım parmağım budur. Bu da benim parmağımı hiç rahatsız etmiyor. O kadar yumuşak bir şekilde yerinde kalıyor ki elim aşırı alıştı. Eğer Clover Amour'u edinebilmek gibi bir şansınız varsa, en azından denemek adına, bunlar tekli olarak da satılıyor, bir adet alıp deneyebilirsiniz. Türkiye'de maalesef fiyatları oldukça yüksek ama birçoğumuzun yurt dışı bağlantısı var. Yani mesela benim kızım yurt dışında olduğu için bana rahatlıkla getirebiliyor. Siz de bu şekilde bir iletişim kurabilirseniz, Clover derken Amour'u da mutlaka belirtmeyi unutmayın. Çünkü Clover'ın başka tığ setleri de mevcut. İşte Damla bunun için en çok bunları kullanıyor. Bunları çok severek kullanıyor. Kendimden de bir başkası gibi bahsetmek de tuhaf ama arada bunu yapıyorum. Seviyorum. En çok soran kişilere tekrar altını çiziyorum. Son zamanlarda kullandığım tığ setim Clover Amour'dur. Elimde gördükleriniz Clover Amour'dur. Öneriyor muyum? Canı gönülden öneriyorum ama vakti zamanında tekrar söylüyorum ki ben de tuliplerle çok ördüm ama şu yağlanıyor, nemleniyor gibi hissi beni hiç mutlu etmedi. Siz de yaşıyorsanız, bu şikayetiniz varsa, gerçekten merak ediyorum. Yaşadığınız bir problemi bu videonun altına bırakın. Benim gibi Amour kullanıp Amour'u çok seven, mutlu olan var mı? Onu da merak ediyorum. Knit Pro'nun tığ setleriyle aranız nasıl? Çok merak ediyorum. Ben kendi deneyimlerimi ve fikirlerimi sizlerle paylaştım. Ancak sizinkileri de çok merak ediyorum. Bu videonun altına lütfen paylaşın. Diğer okuyan arkadaşlarıma da fikir olur. Videonun altında sohbetlerde buluşalım. Örgü ören elleriniz dert görmesin. Beni dinleyen kulaklarınıza sağlık, yüreğinize sağlık diliyorum. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Eğer işinize yarayan bir video olduysa bir kalp bırakmayı unutmayınız. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.